Bugün sizlere geri dönüş draft paketlerden çıkanlarla cezalı maç için kadro kuracağız. Şu anlık kadromuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gümüş bir kadromuz var. 4-3-3 atak dizilişinden başlangıcımızda yapacağız. Draft bölümüne de geldiğimiz arkadaşlar 2 biletimiz var. Yanında da 90.000 cevherimiz var. Bunun bilgisini veriyorum. Bakalım bu kadar cevher ve biletlerden ne kadar güzel bir kadro ortaya çıkacak bunu göreceğiz. Bu arada bunu da açalım. Belki bir bilet gelebilir. Gelirse müthiş olacak ama gelmedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi geldik buraya 30.000 cevher olarak biletlerimizi isterseniz ilk olarak bir çevirelim. Bu tarz videolar için de like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen izlenmelerimiz son videolarda birazcık düşüş yaşadı. Lütfen desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her gün efsane videolarla karşınıza geleceğim. O yüzden abone olup bildirim açmayı sakın ama sakın unutmayalım. 32 biletten bismillah diyerek Ronaldo Messi için başlamış olduk ve tek yolu görürsek müthiş olacak ama göremedik. Geri dönüş draftından hiç şanslı olacağımı bugün düşünmüyorum ama tabii ki de bilinmez. Belki buradan Ronaldo Messi bile verebilir. İlk zamanında geldiğinde bile burada şanslı hiç olamamıştık. Bakalım bugün olacağız mı derken şu anlık kötü bir başlangıç yaptık. 3 bilet de harcayalım, sonra transferlerimizi ilk olarak bir kadromuza ekleriz. Buradan da Kane çıktı. Bu arada yan oyuncu olarak sadece Totti oyuncular verecek. Onu da belirtmiş olayım. Bilmeyen varsa da onu da belirtmiş olayım. Yani demek istediğim arkadaşlar, düşük yeni olarak sadece Totti veriyor bu paket. Öbür etkinliklerin draft paketlerinden çıkacak oyuncular, düşük oyuncular veremiyor. Neyse boş yapmayalım. Buradan eklendiği zaman yaptık. İlk çıkardığımız oyuncular bu şekilde. 2 defansif orta sahamız var. O yüzden bir 4-3-3 Rodenti dizilişine geçelim ama açık değilmiş, kötü oldu. O zaman şu anlık bir 4-4-2 düz dizilişine geçelim. Çift forvetimiz vardı. Onları bari kendi mevkisini oynatırız diye düşünerek bu dizilişe geçmiş oldum. Şu anlık bunlar bir merkezde oynasın arkadaşlar. Uzatmalara da geçeceğiz. Yedekler kalan oyuncuları yeniden uzatmalara çevireceğiz. Bu tarz videoları zaten beni her zaman izleyenler bilir zaten sistemimizi. Bilmeyenler varsa da bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şu anlık bu şekilde bir devam edelim. 90 gene kadar ulaştık. Toplam şu anlık tam 25 biletimiz daha var. İnşallah güzel şanslı oluruz. Geri dönüşe geldik. Bir bilet harcadık. Yol artık görürsek müthiş olacak ama hala göremedik. Bir bilet harcadık. Yol var mı? Yine Totti oyuncusu geliyor. Sanırsam bugün güzel bir şey gelmeyecek. Bu garanti arkadaşlar. Bakalım garantiden yüksek bir şey gelecek mi görelim. Hemen yolumuz gördük. Fransa yüksek bir şey var mıydı? Sol ortasına Koman geldi. 114 gen ama sanırsam. Hatırladığıma göre öyleydi ve gördüğünüz gibi de 114 gen geldi. Sol orta sahalı dizilişte olduğumuz için sıkıntı yapmayalım. Bir Koman'ı kadromuza gelelim, ekleyelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Koman'ı geldik. Ekledik. 93 gene kadar ulaştık. Sol orta sahamız yani sol kanatımız biraz daha güçlenmiş oldu. Tek tek maçı içinde güzel bir kadro kurmamız lazım bildiğiniz gibi. Yoksa ceza da çekebiliriz. O yüzden tam gaz devam ediyoruz. Birinci biletimizden yol maalesef görmedik. Kane bizde vardı sanırsam. Bir bilet harcadığımızda maalesef yine Kane çıktı. Sonra ise yine Totti geliyor. Maalesef arkadaşlar Evander'de sanırsam transfer olarak kadromuza girecektir. 2 transfer yapabildiğimiz zaman kadromuza geçelim bugünlük. Çünkü çok az yol gördüğümüz için videoda çok kısa tutmak istemiyorum. Ramazan ayı güzel uzun bir video olmasını istiyorum. Bir transfer yapabilirsek kadromuza geçeceğiz. Buradan Højbjerg geldi. Bizde vardı. Bir bilet harcadık. Yol var mı arkadaşlar? Buradan Antony geldi. Şimdi Antony'yi nerede kullanabiliriz? Sağ kanat olarak Mbembo kullanabiliyorduk. Mbembo şu anlık o zaman bir sağ bekle oynasın arkadaşlar. Hemen Antony'yi sağ ortasında oynatalım. 96 gen olmuş olduk. Bir tane de oyuncumuz vardı. O da Evander'di ama orta sahamız yani varmış şu anlık. O zaman yapacak bir şeyimiz yok. Şu anlık bu oyuncumuzu bir sol bekle oynatalım. Hatta Şiki falan da arkadaşlar bu zaten var. Bu da var kadromuzda. Lukaku'yu da stoper oynatalım çünkü gümüş bir kart olduğu için kadromuzdaki Lukaku falan ekleyince genimiz bile arttı. Çok güzel. Ama tabii ki de bu şekilde bırakmamamız lazım. Daha güzel bir stoper lazım mesela bize. Ama hala şu anlık ihtiyacımız olan güzel bir sağlam oyuncu gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve Allah'ım lütfen bugün güzel bir yol görelim be. Lütfen. Buradan Antony geldi. Maalesef ihtiyacımız yok. Bir bilet harcadığımızda. Maalesef Emega geldi. Onu yine bir stopere ekleyebiliriz arkadaşlar. Genimiz artar. Buradan da Lukaku geldi. Bir bilet harcadık. Bu garantiymiş arkadaşlar. Bakalım garantiden artık havuza çıkacak mı? Görelim arkadaşlar. Portekiz Ronaldo olabilir. Olmadı ama buradan 115 gen mi? Bakalım 115 gen. Joao Cancelo geldi. Sol bekimize ihtiyacımız vardı. Güzel
oldu sol bek gelmesi ama havuza lazım arkadaşlar bize. Şimdi o yüzden buradan ne yapalım? Yedeklerimize girelim ilk öncelikle. Eklendiği zaman yaptığımızda Emega stoper'de oynatalım. 101 gün olmuş olduk. Joao Cancelo'yu da sol bekte oynattığımızda 103 gene kadar ulaşmış olduk. Kadromuz bu şekilde ilerliyor. Defans hattımız çok kötü. Kendi mevkisinde oynayabilecek sadece bir oyuncumuz var. O yüzden güzel bir şekilde devam etmemiz lazım. Defans hattında Carvalho var, Ruben Dias var. Çıkarsam müthiş olacak. Düşük yenilerde Maguire var. En düşüklere de baktığımızda arkadaşlar Otamendi'yi gördüm. Pavard'ı falan gördüm. Kaleci Diego Costa da varmış. Onlar da çıkarsam müthiş olacaktı ve ilk kez garanti olmadan yola gittik. Haydi oğlum sol kanat olur musun? Ruben Dias ol. Fake yok sanırsam havuza çıkardık. Haydi oğlum derken müthiş be. Tam defans hattımıza ihtiyacımız vardı. Güzel bir oyuncu ve o da Ruben Dias oldu. Müthiş oldu. Duamız kabul oldu diyebiliriz arkadaşlar bence. Kulübümüze de girmiş olduk. Şimdi Lukaku yerine o zaman Ruben Dias'ımızı eklediğimizde 106 gene kadar ulaşmış olduk. Güzel bir şekilde üst üste defans hattımıza güzel katkılar verdik. İnşallah bu şekilde şansımız devam eder. Güzel oldu. Havuza müthiş oldu. Motivasyonumuzu biraz yükselttik. Bir garantimiz daha varmış arkadaşlar. İnşallah garanti gelmeden 3-4 yolu görürüz derken müthiş bir şekilde bir yol daha gördük. Lütfen merkez ortası ol derken Carvalho 116 mıydı? 116 idi. 116 ikinci havuza çok güzel. Üst üste ikinci havuza. Müthiş oldu. Gittikçe dualarımız kabul oluyor arkadaşlar. Tam dediğim defans hattımız çok kötü ilerliyor derken müthiş bir şekilde oyuncularımızı çıkarmış olduk. Şimdi o zaman Mbembo ile Antonio arkadaşlar karşılaştırdığımda driplikte 4 düşükmüş. O yüzden ben buradan Mbembo'yu sağ kanatta oynatacağım. Sağ orta sahada fark etmez. Carvalho'mızı da eklerimizde 107 gene kadar ulaşmış olduk arkadaşlar. Hatta Emega'yı bu arada unutmayalım. Santrafor'da oynatalım. O şekilde kalmış olsun. Bize bir kaleci ve stoper acilen lazım. Sonra bir merkezlerimizi güçlendirsek daha güzel olabilir. Ama ilk bir stoper ve kalecimizi de güçlendirmemiz lazım. Şimdi geri dönüşe geldik. 10 biletimiz var. Yani bir tane de en az 113 gelik bir oyuncu gelme ihtimali var. Bunu unutmayalım. Buradan ne geliyor? Alisson. Çok güzel. Kalecimizi de tamamladık. Az çok güzeldir Alisson. İnşallah da 9 bilette güzel bir oyuncu daha gelir. Haydi oğlum yol derken güzel. Son biletlerde şanslı olduk ama Messi olur musun? Merkez orta saha. Bu 115 genlik bir kart ama merkez orta sahamız lazımdı. Hayır 114 gelmiş. McAllister sorun yok. Üst üste Liverpool oyuncular geldi. Dün daha da güzel bir şekilde Liverpool'u mağlup ettik bildiğiniz gibi. Neyse oraları karıştırmayalım. Şimdi McAllister geldik ekledik 108 gün olduk. Alisson'u da eklediğimizde tam 3 gen atladık 111 gün olduk. Yedeklerdeki kalan oyuncular da arkadaşlar dediğim gibi uzatmalara çevirip kadromuzu gittikçe geliştirmeye çalışacağız. Video sonunda en az 115 genlik inşallah bir kadro. Şu anlık garantimiz bitmiş arkadaşlar. Yani 8 bilette bir yol daha görmemiz lazım. En kötü bir yol daha görelim derken buradan göremedik. Koybek satılabilir miydi? Sanırsam satılabilir çıktı. Birazdan bakarız. Buradan ne geldi? Lukaku bizde maalesef var arkadaşlar. Buradan yol görmedik. Kane çıktı. Bu da bizde var. Buradan yeni bir oyuncu gelecek ama kimmiş? Gue. Bu gelirmiş. Bir transfer yaptık. Güzel. Buradan yol var mı derken Evander geldi. Bu da bizde var. Bildiğiniz gibi yeni bir oyuncu geliyor. Totti ama yani güzel bir oyuncu gelmesi lazım. Bu da arkadaşlar bu arada sağ orta sahamız kadromuza girer. Çok güzel oldu. Hemen buradan o zaman arkadaşlar yedeklerimize girdik. Eklendiği zaman yapalım ve aklı 3'e sağ orta sahada oynattığımızda gene atlayamadık. Stoperimizi de eklediğimizde 113 gün olduk. Stoperimizi biraz daha geliştirdik. Çok güzel oldu. Şu anlık hemen hemen herkes arkadaşlar bu oyuncu hariç kendi mevkisinde oynuyor. İnşallah daha güzel yerlere gelecektir kadromuz. Şimdi pazara geldiğimizde bu arada satılabilir bir Totti oyuncusu bir tane sanırsam gördüm. Aynen öyle bak. Højbjerg arkadaşlar satılabilir çıkmış. Bunu da satalım. Belki 60 milyon arkadaşlar güzel bir transfer yapma mecburiyetine kalabiliriz. O yüzden bunu satmış olduk. İnşallah video sonuna kadar satılır. 60 milyondur. Şimdi o zaman geldik buraya arkadaşlar. Çok az biletimiz kaldı. Gördüğünüz gibi 2 bilet kaldı. Bakalım bu 2 biletten neler yapacağız. Bir bilet harcadık. Yol var mı? Maalesef yok. Şık gelmiş oldu. Son bilete geldik arkadaşlar. Bakalım son bilekte Bismillahirrahmanirrahim diyerek bastık ve yol var mı bakalım. Yol göremedik be arkadaşlar. Maalesef 112 genlik bir MDO çıktı. 2 bilet sonra arkadaşlar garanti bir 113 gen verecekmiş. Sağda sola belki unuttuğum bir yer vardı. Bir bakayım arkadaşlar. Belki 2 bilet bulurum. Arkadaşlar ligde ödülümüz varmış. Buradan bir bilet almış olduk. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Bir de takaslara girelim ama takaslara girmeden. Buradan görevler bölümünde arkadaşlar birazcık buradan fiş almamız lazımdı. Takaslar bölümüne şimdi geldik ve bu arada 4000 cevherimiz oldu. Yani 3 bilet kasmış olduk. Buradan da arkadaşlar 10.000 harcayarak güzel bir şekilde bir garanti daha
daha açacağız. Bakalım bu 3 bilette şanslı olabileceğiz mi? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey verir. Haydi oğlum. 3 bilette 2 yol görürsek mesela müthiş olacak. Bu arada garanti olmadan yol geldi. Kimmiş? İspanya. Haydi bir merkez gelmedi. Santrfor Oyar yok. Morata geldi. 115 genlik bir kartlan geldi. Yani Santrfor önemli maç için, gol atmamız için. O yüzden sıkıntı yok. Güzel geldi. 2 biletimizden bir yolda görürsek müthiş olacak ama ilkinde görmedik. Şık geldi. Sanırsam bugünlük de son biletimizi de harcadığımızda maalesef yol göremedik. Neyse güzel. 3 bilette güzel bir transfer daha yapmış olduk. Şimdi o zaman geldik. Yedeklerimize eklendiği zaman yaptık ve şikimizi Morata'mız arkadaşlar kadromuz eklerimizde 114 gen olmuş olduk. Çok güzel oldu. Bu 2 tane oyuncu arkadaşlar ve bir de ligden ödüller geldiği için birazcık altta kaldı maalesef. Bir de bu oyuncudan başlayıp arkadaşlar Højbjerg'e kadar toplam hesap makinesinde hesapladığım toplam 69.000 uzatma fişi kastırıyor. Şimdi o zaman bakalım uzatmalarda neler yapacağız. Bu tarz videolarda geleneğimiz oldu artık. İlk öncelikle bir 4.000 olarak birazcık deniyoruz her zamanki gibi. Bugün de deneyeceğim. Şanslı olursak devam ederiz. Yoksa iyi tek avcısı falan geçeriz derken ilkinde 111 genlik stoper geldi. Bunu aldık. Yeni de 3000 cevher aldığımız için sorun yok arkadaşlar. İkinci açtığımızda bakalım bu sefer sağlam bir oyuncu gelir mi? Maalesef yine aynı oyuncu geldi. Sorun yok, sorun yok. Birkaç tane da deneyelim. Belki bir 113 artı oyuncu gelebilir. Genelde gelebiliyor. Çok daha sık olmasa da gelebiliyor. Bakalım bu sefer gelir mi arkadaşlar, ama güzel bir şey gelmediğine. Son artık o zaman güzel bir şey sanırsam gelmeyecek gibi duruyor. Son 4 kez daha buradaki paketi açalım. Sonra ya 30.000 olarak 113 artı açacağım ya da yetenek avcısına geçeceğim derken Choupo-Moting girer mi? Bir karşılaştırırız. Bizde de 112 yenlik Emega var bildiğiniz gibi. Karşılaştırırız. Buradan güzel bir şey geliyor mu? Bakalım hemen arkadaşlar. Geliyor mu? Maalesef kötü geldi bak. Bu kötü oldu gerçekten. Hiç fark etmez. Direkt bunu aldık arkadaşlar. Buradan maalesef 2000 uzatma fişi geri geldi. Kaçıncı paketteyiz bilmiyorum. Son 2 kez açalım o zaman. Sonra artık farklı şeyleri deneyeceğiz derken yine kötü oyuncu geldi bak. Sarı bu arada kullanabiliriz aslında. Kullanırım hatta. Çünkü bizde 108 genlik bir oyuncu var bildiğiniz gibi. Bu da şu anlık 4000 uzatma fişilik paketi son kez açıyoruz şu anlık. Buradan da Kulaysi geldi. Bak tam istediğim geldi. Çok güzel bir şekilde son paketten bir transferle bitirmemiz güzel oldu. O yüzden bir kez daha deneyeceğim. Haydi oğlum bir 113 artı yine ver. Haydi oğlum gelirsin be. Gelirsin 113 artı ama gelmedi. İyi bari. Etkinlik oyuncusu geldi. 3000 uzatma fişi geri almış olduk. Şimdi o zaman arkadaşlar buradan çıktık. Gelen kutusuna geldik. Tümünü topla diyerek arkadaşlar bir transferimiz var. Güzel bir şekilde. O kadar da büyük bir fark yok ama genel olarak arkadaşlar yine transferdir. Şimdi Guraysi hariç arkadaşlar tüm oyuncuları yine uzatmalara çevireceğim. Bunun bilgisini veriyorum. Oradan da uzatma fişi geri gelecek. Çok güzel olacak. Şimdi yedeklerimize girdik. Eklendiği zaman yapamadık. Şimdi yaptık ve kalecimizi eklerimize gene atlayamadık. Bu arada sarı da kullanacağım. Bunu da belirteyim. Sarı da eklerimize gene atlayamadık. Bir de Choupo-Moting'i karşılaştırdığımızda arkadaşlar hız önemli benim için. O yüzden ben Emega'yı kullanacağım. Şu anlık hala kadromuz bu şekilde devam ediyor. Uzatma fişimiz 63.000 olarak yenilendi ve daha yükseldi. Güzel oldu. Şimdi 30.000 olarak bastık ve buraya açacağım. Bir de tank avcısına giriş yapacağız. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? 30.000 bastık. Lütfen güzel bir şey olsun derken Pizzembolo Traore üçlüsü geldi. En mantıklısı bence Traore almak. Çünkü sağ orta sahamız bildiğiniz gibi 111 genlik bir oyuncu. Buradan bir transfer de yaptık. Güzel oldu. Kadromuza geldik. Çıkardığımız aklı 3'e de yeniden uzatmalara çevireceğim. Bunun bilgisini veriyorum. Traore'mizi ekledik ve hala 114 geniz. Şimdi ise yetenek avcısında birazcık deneyelim. Hedefim yetenek avcısı bölümünde bir tane merkez orta saha çıkarmak. İnşallah çıkar diyoruz ve bismillah diyerek başlamış olduk. Bakalım bugün merkez orta saha yani isterimiz gelecek bir şenlik fiksürler etkinliği gelmiş oldu. Bir 500 puan fiş harcadık. En sondaki seçtim bu sefer ne geliyor? Satılamaz ögesini gördük. Maalesef pozisyon göremedik. İnşallah şimdi görürüz. Geliyor mu pozisyon? 113 genlik bir oyuncu gelecekmiş. Yani pozisyon görmemiz lazım be. 2000 denesek bir denemeyeceğim ya. Çok zarar yaparız isterimiz bir oyuncu gelmesi. O yüzden 3000 olarak yeniledim ve bakalım bu sefer güzel şeyler gelecek mi? Evet diyerek şimdi yeni oyuncumuz da olacak. Burayı seçtim. Haydi oğlum güzel bir şey, satılamaz ögesi gördük. Merkez orta saha gelir misin? Geliyor mu? Totti 26 etkininden bir oyuncu alacağız. 1000 daha harcayacağım. Lütfen bir merkez orta saha görürsek müthiş olacak. Haydi oğlum 113 iken deme artık, bir pozisyon göster ki biz de ona göre hareket edelim be. Şimdi buna 20.000 basıp arkadaşlar riske girsek Van de Ven kadromuza girer. Cucurella girmez. Barella girer. Zambo, Bruno, Gravenberch, Pulisic, Barcola falan
falan var da 4 tane kadromuza girebilecek bir oyuncu var. Yani belki bir ihtimal merkez ortası diye 2000 uzatma fişi verdim. Haydi oğlum lütfen merkez ortası olsun. Tottenham geldi. Neymiş arkadaşlar? Van de Ven'miş. Ya bize merkez ortası lazım. Van de Ven almak istemiyorum. Boş yere 2000 uzat fişi falan gitti. Yapacak bir şeyimiz yok. Merkez ortası buradan almadan gitmek istemiyoruz. İnşallah da gelecek. En sondakini seçtim. Pozisyon görelim mi? 113 genlik oyuncu geliyormuş. Onu gördük. Bir üstün seçtiğimizde ne geliyor? Kahraman geldi. Etkinlik varmış. Şenlik fikstürler. Burada merkez ortası var mı? Burada merkez ortası yok. Direkt yeniliyoruz o zaman. Bize merkez ortası lazım ama son 1500 arkadaşlar puanımız kaldı ya. Maalesef arkadaşlar ekstra bir daha yenilemeyeceğiz. Bu hangi oyuncuysa onu almak zorundayız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne geliyormuş? 113 genlik bir oyuncuymuş. Bir 500 harcayalım. Bakalım bu 500'de güzel bir şey var mı? Hemen gördüğümüzde satılamaz ögesi. 1000 de harcayalım. Çok da önemli değil. Zaten ne gelirse almış olacağız. Burayı seçtim. Ne gelecekmiş? Sınırlı efsanelerden bir oyuncu gelecek. 20.000 artık basmak zorundayız. 4000 olarak uzatmalarda yine harcayabiliriz o pakette ama buradan da bir transfer yapmak istiyorum. Lütfen bir merkez ortası olur musun? Sağ bek Frankowski geldi. Bizim de sağ bekimiz bildiğiniz gibi müthiş bir oyuncu var. O da Carvalho. Yani kötü bir transfer yaptık be. Yani nerede oynatsak diye düşünüyorum şu an arkadaşlar da hiçbir yerde de oynatamayız ki. Çok kötü oldu. Maalesef kötü oldu. Hani Stoper'imizde 112 gen. Stoper'e kaydırsak diyeceğim. Orada da oynamaz diye düşünüyorum. 109 gen olarak oynuyormuş. Yani gerçekten kötü oldu. Pazara geldik ve 108 gen Højbjerg'den 55 milyon coins geldi gördüğünüz gibi. Pazardan da baktım arkadaşlar. Buradan değeri ayarlayalım. 109 genlik yine bir transfer yapabileceğiz ama dereceli aldığımız için bizde 109 genlik bir sar var. Artık 111 genlik dereceli McAllister olacak. Yani beceri puan falan basabildiğimiz için 2 beceri puan özellik olarak biraz da yükselmiş olacak. Yani 55 milyona da az çok katkı vermiş oldu kadromuza. Şimdi o zaman sarın yerine arkadaşlar McAllister eklediğimizde bu arada sarı çıkaracağız ya. Sarı uzatmalara üstüne de Frankowski uzatmalara çevireceğim. 5000 uzatma fişi gelecek. Belki güzel bir transfer de yaparız derken bizde McAllister vardı. Ben bunu boşa aldım. Maalesef çok kötü oldu be. Hiç düşünmedim arkadaşlar. Şimdi bu da satma da satılmaz. Yani neyse kadromuz kısacası bu şekilde oldu. Bence yine güzel bir kadro kurduk. Hiç beklemiyordum 2 tane havuza. Şimdi cezalı maça geçeceğiz. 114 genlik kadromuz bakalım neler yapacak. Antrenman basacağım biraz oyuncularımıza. Maçımıza da geçmeden önce lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Sizlerden 500 like bekliyorum. Şimdi o zaman lig destek vereyim. İlk kim kabul ederse cezalı maçımızı oynayalım. Arkadaşlar maalesef bugün maç yapamayacağız. Gece saatlerine kaldım ve bu saatlerde de oyunda maalesef ligde maalesef aktif yoktu. Yani bayağıdır beklerim maalesef gelen olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok. Like'lara basalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemeliyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.